Serinin ikinci teknik konusuna geldik. Bu videoda bir mekanizmayı, KV cache'i baştan sona inceleyeceğiz. Bir önceki videoda decod'un neden yavaş olduğunu konuştuk ve orada bir şeyin ismini koyup geçmiştik. Her decode adımında okunan, giderek büyüyen bir veri bloğu. O blok KV cache'ti. Şimdi o bloğun içine giriyoruz. KV cache aslında çok sade bir fikir. Ama production'da bir modeli servis ederken karşına çıkan en önemli kısıtların kaynağı. Bir yandan decode'u pratik hale getiren şey bu. KV cache olmasa modeller bu hızda cevap üretemezdi. Öte yandan bir GPU'da kaç kullanıcıya aynı anda hizmet verebileceğini belirleyen şey de yine bu. Yani hem bir kurtarıcı hem de en büyük baş ağrısı. Videonun sonunda şunları net bilmeni istiyorum. KV cache içinde tam olarak ne saklanıyor? Neden saklamak zorundayız? Ve bunun GPU memorisinde maliyeti ne kadar? Hepsini formülüyle sayısıyla göreceğiz. Kısa bir hatırlatmayla başlayayım. Çünkü bu video bir öncekinin üstüne kuruluyor. Geçen sefer bir isteği iki faza ayırmıştık. Prefill, promptun tamamını tek seferde işliyordu ve compute bound'tu. Yani GPU'nun asıl yorulduğu yer hesaptı. Decode ise cevabı token üretiyordu ve memory bound'tu. Burada memory bound'un ne demek olduğunu bir daha netleştireyim. Çünkü bu videonun da kalbinde bu var. Decode sırasında GPU'yu yavaşlatan şey hesap gücü değil, veriyi memory'den çekme hızı. Her adımda modelin bütün ağırlığını ve büyüyen bir veri bloğunu memory'den okuman gerekiyor. Ve GPU çoğu zaman o verinin gelmesini bekliyor. İşte o büyüyen veri bloğu KV cache. Prefill onu oluşturuyor. Decode ise her adımda okuyup biraz daha büyütüyor. Bu videoda 3 soruya cevap vereceğiz. İçinde ne saklanıyor? Neden var olmak zorunda? Ve sana GPU memorisi olarak neye mal oluyor? Geçen videoda bazı şeyleri havada bıraktığımı biliyorum. Bu sefer her iddianın altında formülü ve gerçek sayısı olacak. KV cache'i anlamak için önce attention'ın ne sakladığına bakmamız gerekiyor. O yüzden çok kısa bir attention hatırlatması yapacağım. Çünkü cache dediğimiz şey aslında attention'ın bir parçasını saklamaktan ibaret. Ekrandaki attention formülü tanıdık gelecek. Her token modelden geçerken 3 vektöre dönüşüyor. Query, key ve value. Bu üçünün ne işe yaradığını sezgisel anlatayım. Query, o anki token'ın ben ne arıyorum sorusu. Mevcut token, geçmişteki hangi tokenlara bakması gerektiğini bu query ile soruyor. Key ise her token'ın ben şuyum bana şöyle ulaşabilirsin diye sunduğu bir adres gibi. Query'ler key'lerle eşleştiriliyor ve hangi geçmiş token'ın ne kadar önemli olduğu böyle belirleniyor. Value da o token'ın taşıdığı asıl bilgi. Query bir key ile eşleştiğinde o token'ın value'sundan bilgi çekiliyor. Şimdi en kritik noktaya dikkat et. Query her adımda yeniden hesaplanıyor. Çünkü her yeni token kendi sorusunu soruyor. Ama geçmiş tokenların key ve value'ları hiç değişmiyor. Bir token'ın key'i ve value'su bir kere hesaplandıktan sonra sabit kalıyor. KV cache'in mümkün olmasının tek sebebi tam olarak bu. Bu fikri biraz daha açalım. Çünkü cache mantığının tamamı buraya dayanıyor. Diyelim ki model 5. token'ı üretiyor. 1, 2, 3 ve 4. token'lar için daha önce hesapladığı key ve value'lar 5. adımda bir öncekiyle birebir aynı. Çünkü o eski token'ların key ve value'su yeni gelen token'a hiç bağlı değil. Geçmişte zaten olmuş bitmiş, onların temsili sabit. Ekranda görüyorsun soldaki teal kutular geçmiş tokenların key ve value'ları. Hepsi donuk durumda. Sağdaki mavi kutu ise yeni gelen token'ın query'si. Yeni query bütün bu donuk geçmişin üzerinden attention hesaplıyor. Geçmiş değişmiyor, sadece yeni bir soru soruluyor. Burada her adımda bir seçimimiz var. Ya bütün bu geçmiş key ve value'ları her seferinde sıfırdan yeniden hesaplayacağız ya da bir kere hesaplayıp saklayıp tekrar kullanacağız. Şimdi sıfırdan hesaplamanın neden mantıksız olduğunu görelim. Önce cache'siz dünyaya bakalım. Cache hiç kullanmasaydık ne olurdu? Cache olmadan her yeni token modeli bütün geçmiş tokenların key ve value'sunu baştan hesaplamaya zorlardı. İlk adımda bir token'ın hesabını yaparsın. İkinci adımda iki token'ınkini. Üçüncüde 3. Her adım bir öncekinden daha pahalı. Çünkü geçmiş büyüdükçe yeniden hesaplanan miktar da büyüyor. Ekrandaki görsel tam olarak bunu gösteriyor. Soldaki kırmızı sütun cache'siz durum. Her adımda yapılan iş bir basamak daha büyüyor. Bir üçgen gibi şişiyor. Sağdaki teal sütun ise cache'li durum. Her adımda sadece tek bir yeni token'ın işi yapılıyor. Hep aynı kalıyor. Bunu toplarsan 1 artı 2 artı 3 diye t'ye kadar gidiyor. Ki bu da yaklaşık tek kare ediyor. Somut bir örnek vereyim. 1000 token'lık bir cevapta cache'siz yaklaşık 500.000 token'lık yeniden hesaplama yaparsın. Cache'li ise sadece 1000. Aradaki fark büyük. Cache'siz bir sistem uzun cevaplarda kullanılamaz. Şimdi cache'li dünyaya geçelim. Cache kullandığımızda her decode adımı sadece yeni token'ın key ve value'sunu hesaplıyor. Onu cache'in sonuna ekliyor. Sonra o ana kadar biriken her şeyin üzerinden attention yapıyor. Eski token'ları bir daha hiç hesaplamıyoruz. Toplam iş az önceki t kareden t'ye iniyor. Yani sekans uzunluğuyla doğru orantılı, kareyle değil.
Tablo ikisini yan yana koyuyor. Cache'siz tarafta her adımda bütün tokenlar yeniden hesaplanıyor. Toplam maliyet T kare, hız kullanılamaz seviyede. Cache'li tarafta adım başına sadece tek token hesaplanıyor. Toplam maliyet T ve hız pratik. Tek bedeli memory. Çünkü artık o geçmişi bir yerde tutmak zorundasın. Buradaki takas bütün konunun özeti. KV Cache, compute'dan tasarruf etmek için memory harcıyor. Ve göreceğimiz gibi bir GPU'da önce tükenen şey genelde memory oluyor. O yüzden bu takasın memory tarafı bizim için çok önemli. Peki bu cache'de tam olarak ne var? Burada çok yaygın bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. İnsanlar genelde cache'in tokenları sakladığını sanıyor. Saklamıyor. Cache token ID'lerini tutmaz. Her transformer katmanı için 2 tane tensör tutar. Biri o ana kadar görülen bütün tokenların key vektörlerinin yığını, diğeri value vektörlerinin yığını. Yani sayı dizisi değil, yüksek boyutlu tensörler saklıyoruz. Katman için key cache'inin şekli şöyle. Token sayısı çarpı kV head sayısı çarpı head boyutu. Her token için her kV head'inde bir vektör. Value cache de tam olarak aynı şekilde. Aynı boyutlarda ikinci bir tensör. Şimdi bunu bir de bütün katmanlarla çarp ve hem key hem value olduğunu hatırla. Bunu bir formüle dökelim ki tahmin etmek yerine hesaplayabilelim. Birkaç tensör gibi başlıyor ama katman katman token token birikince ciddi bir yer kaplıyor. Bu ezberlemeni istediğim tek formül. Bir kere oturursa KV cache ile ilgili neredeyse her şeyi kafadan tahmin edebilirsin. KV cache'in byte cinsinden boyutu. 2 çarpı katman sayısı çarpı KV head sayısı çarpı head boyutu çarpı token sayısı çarpı eleman başına byte. Şimdi her terimin ne olduğunu tek tek geçelim. Baştaki 2 key ve value için 2 ayrı tensör sakladığımız için. L katman sayısı, kv head sayısı, head her attention head'inin boyutu, t sekans uzunluğu. Decode sırasında değişen tek terim bu. Çünkü her yeni token t'yi 1 arttırıyor ve b eleman başına byte. PP16 ya da BF16 kullanıyorsan bu 2'ye eşit. Farklı tiplerde ise bu artabiliyor. Bu 6 terimi aklında tut. Şimdi gerçek bir modelle sayı koyalım. Referans modelimiz yine 8 milyar parametreli Llama 3.1. Ekranda parametreler yazıyor. 32 katman, 8 kV head, head boyutu 128 ve BF16 olduğu için eleman başına 2 byte. Önce tek bir token'ın maliyetine bakalım. Yani T'yi 1 alıyoruz. Formüldeki çarpımı ekranda görüyorsun. Baştaki 2 K ve value için 32 katman sayısı, 8 kV head, 128 head boyutu, T burada 1 çünkü tek token ve sondaki 2 BF16'nın byte'ı. Rakamları tek tek okumayacağım. Önemli olan her terimin nereden geldiği. Hepsini çarpınca yaklaşık 131.000 byte çıkıyor. Yani token başına kabaca 128 kibibyte. Bunu şöyle düşün. Ürettiğin her bir token sadece bu istek için 32 katmanın hepsine yayılmış olarak cache'e 128 kibibyte ekliyor. Tek token böyle. Şimdi gerçek bir konteks uzunluğuyla ölçekleyelim. Aynı model, hiçbir şey değişmiyor. Sadece T'yi 1'den 4096'ya çıkarıyoruz. Yani 4000 tokenlık bir konteksti dolu düşün. Formül aynı, tek fark T'nin yerine 4096 geliyor. Çarpım yaklaşık 536 milyon byte veriyor. Bu da kabaca yaklaşık 500 megabyte. Yani yaklaşık yarım gigabyte. Yarım gigabyte GPU memorisi ve sadece tek bir istek için. 4000 tokenlık bir kontekste. Bu sayıyı aklında tut çünkü buradan sonraki her şey bunun üstüne kurulacak. Şimdi bu büyümenin nasıl bir eğri çizdiğine bakalım. Formüldeki terimlerden decode sırasında değişen tek şey t idi. Dolayısıyla cache sekans uzunluğuyla doğru orantılı büyüyor. Bunun pratik anlamı çok basit. Kontekste 2 katına çıkarırsan cache de 2 katına çıkar. Ekrandaki çubuklar bunu gösteriyor. 1000 token'da yaklaşık 128 MB, 4000'de yarım GB, 30.000'de 4 GB ve 128.000'de 16 GB. Çubukların yüksekliği logaritmik ölçekli ama üstlerindeki sayılar gerçek değerler. Buradaki son sayıya dikkat et. 128 birimlik bir kontekste tek bir isteğin cache'i 16 GB'a ulaşıyor. Bu da modelin tamamı kadar yer demek. Yani uzun konteks sadece yavaş değil, aynı zamanda ciddi bir memory problemi. Şimdi formüldeki en etkili terime kV head sayısına dönelim. Çünkü Llama 3.1'in neden 32 yerine sadece 8 kV head'i olduğu sorusunun cevabı burada. Cache query head sayısıyla değil, kV head sayısıyla büyüyor. Eski modellerde her query head'inin kendine ait bir key ve value head'i vardı. Grouped Query Attention yani GQA bunu değiştirdi. Birden fazla query head'i tek bir key ve value head'ini paylaşıyor. 8 milyar parametreli Llama 3.1'in 32 query head'i var ama sadece 8 key head'i. Yani query tarafı aynı kalıyor, paylaşılan şey sadece key ve value. Soldaki kart eski usul
Full Multi-Head Attention. Her query head'inin kendi KV head'i var, 32 tane. Bu durumda 4000 token'da cache yaklaşık 2 GB. Ortadaki kart Llama 3.1'in kullandığı GQA, 8 KV head. Aynı 4000 token'da cache yarım GB'a iniyor. Yani 4 kat küçük ve kalite neredeyse hiç düşmüyor. Sağdaki kart en uç nokta. Multi Query Attention. Tek bir KV. Cache 64 MB'a kadar düşüyor. Ama bu noktada bazı görevlerde kalite biraz düşebiliyor. Aynı 8 milyarlık model, aynı 4000 token, değişen tek şey KV head sayısı. GQA son yılların en yüksek getirili serving iyileştirmelerinden biri. Çünkü neredeyse bedava bir kazanç. Şimdiye kadar tek bir istekten konuştuk. Gerçek bir sunucu ise tek istek çalıştırmaz. O yüzden bir de kullanıcı sayısı ile çarpalım. Bir serving sistemi aynı anda çok sayıda isteğe hizmet veriyor. Toplam KV memorisi de kabaca istek başına maliyet çarpı aktif istek sayısı kadar. Yani toplam KV R çarpı istek başına cache. R burada aktif istek sayısı. Tabloya bakalım. Buradakilerin hepsi 4000 tokenlık istekler için. Tek istek yarım GB. 8 istek 4 GB. 32 istek de 16 GB'a çıkıyor. Ki bu tam da model ağırlıklarının boyutu. 64 istekte 32 GB. Yaklaşık 32 eş zamanlı kullanıcıda KV cache modelin tamamı kadar yer kaplıyor. Bu noktadan sonra GPU'nun memorisini en çok tüketen şey artık ağırlıklar değil cache. Bu noktayı bir de GPU'nun toplam memori bütçesi üzerinden görelim. Çünkü asıl darboğazın nerede olduğu burada netleşiyor. Örnek olarak 80 GB'lık bir A100 alalım. Modelin 16 GB'lık ağırlıkları bir kere yükleniyor ve hiç yerinden kıpırdamıyor. Sabit bir maliyet. Geriye kalan kabaca 62 GB. KV Cache'in activation'lar ve runtime overhead'i ile birlikte paylaştığı bütçe. KV Cache'in oynayabileceği alan tam olarak burası. Çubukta görüyorsun, mavi kısımlar sabit, teal kısım KV cache, yani kullanıcı sayısı ve konteks uzunluğuyla büyüyüp küçülen dinamik kısım. Geri kalanlar activation ve overhead. İstek başına yarım GB'dan gidersek 60 GB'lık alan 4000 token'da yaklaşık 120 isteğe denk geliyor. Model rahatça sığıyor. Asıl soru hiçbir zaman model sığar mı değil, ne kadar cache'i aynı anda canlı tutabilirsin. Serving'deki kapasite sorusu bu. Cache'in boyutunu anladık. Şimdi onu yönetirken çıkan ilk gerçek probleme bakalım. En naif yaklaşım her isteğe baştan büyük, bitişik bir memory bloğu ayırmak. Hem de o isteğin üretebileceği en uzun çıktıya göre. Sorun şu ki istekler farklı zamanlarda bitiyor ve geriye boşluklar kalıyor. Ekranda memory'yi temsil eden kutular var. A isteği bir yerde, B isteği başka bir yerde. C isteği bitti ve yerini boşalttı. Şimdi yeni bir D isteği geliyor ve 4 tane bitişik blok istiyor. Toplamda yeterince boş yer var ama bitişik değil. Boşluklar memorinin farklı yerlerine dağılmış. Dolayısıyla D yeterli boş alan olmasına rağmen sığamıyor ve beklemek zorunda kalıyor. Buna fragmentation deniyor, yani memorinin parçalanması. Bu, naif memory yönetiminin en büyük israfı. Bu probleme çözüm aslında işletim sistemlerinden ödünç alınan çok zarif bir fikir. Burada sadece çekirdek mantığını veriyorum. Tam detayını Part 2'de ayrı bir videoda işleyeceğiz. Page Attention her isteğe bitişik tek bir blok ayırmak yerine cache'i küçük ve sabit boyutlu bloklara bölüyor. Varsayılan olarak her blok 16 token. Her sekansın bir blok table oluyor. Yani kendi mantıksal pozisyonlarını fiziksel olarak nerede duruyorlarsa oraya eşleyen bir harita. Tıpkı işletim sisteminin virtual memory'yi sayfalara bölmesi gibi. Tablo bunu özetliyor. Mantıksal görünümde istek temiz, kesintisiz bir sekans görünüyor. Fiziksel görünümde ise bloklar memory havuzunda nerede boş yer varsa oraya dağılmış olabiliyor. Sonuç neredeyse sıfır israf. Ve bir bonus olarak ortak prefiksler aynı blokları paylaşabiliyor. Bu VLLM'in arkasındaki temel fikir. Kernel'ı ve scheduler'ı dahil olmak üzere tamamını Part 2'de ayrı bir videoya ayıracağız. Bir de cache üzerinden gelen başka bir kazanç var. Ona da kısaca değineyim. Production trafiğinin büyük bir kısmı ortak bir prefix paylaşıyor. Aynı sistem prompt, aynı fivshot örnekleri, aynı talimatlar. Bu ortak kısmı her istek için yeniden prefil etmek, boşa harcanan hesap demek. Prefix caching olmadan her istek o ortak promptun tamamını yeniden prefil ediyor. Aynı key ve value'ları tekrar tekrar hesaplıyor. Prefix caching ile ortak prefixin KV'si bir kere hesaplanıp istekler arasında tekrar kullanılıyor. Sonuç daha düşük prefil maliyeti ve daha düşük TTF'ti, yani ilk token daha hızlı geliyor. Ve bu doğrudan bir önceki slaytta blok mantığının üstüne biniyor. Aynı prefix, aynı bloklar güvenle paylaşılıyor.
Son bir teknik. Şimdiye kadar cache'i nasıl daha verimli yöneteceğimize baktık. Bu sefer cache'in kendisini nasıl küçültebileceğimize bakalım. Formüle bir daha dönelim. Oradaki b yani eleman başına byte aslında serbest bir değişken. Cache genelde FP16 tutuluyor. Ama eğer darboğazın memory ise key ve value'ları daha düşük hassasiyetle saklayabilirsin ve cache tüm bütünüyle orantılı olarak küçülür. Tablo seçenekleri gösteriyor. FP16 ya da BF16 eleman başına 2 byte. Bizim referans noktamız. Int 8 eleman başına 1 byte. Yani cache 2 kat küçük. Int 4 eleman başına yarım byte yani 4 kat küçük. Decode memory bound olduğu için daha az KB byte'ı hem daha fazla eş zamanlılık hem de daha hızlı adım demek. Bedeli ise kalitede bir miktar kayıp. Bu takası ilerideki bir konuda ayrıca ele alacağız. Bütün videoyu tek bir zihinsel modele indirgeyelim. KB cache'i şöyle düşün. Bir serving sisteminde dinamik olan yani yük altında değişen memory kısıtı bu. Ve 4 basit kuralla tamamen tahmin edilebilir. 1. Kontekste 2 katını çıkarırsan cache'de 2 katına çıkar. Bu formüldeki T. 2. Eş zamanlı istek sayısını 2 katına çıkarırsan toplam KV 2 katına çıkar. Bu R. 3. GQA ile KV head sayısını yarıya indirirsen cache yarıya iner. Bu HKV. 4. Quantization ile hassasiyeti yarıya indirirsen cache yine yarıya iner. Bu da B. Ağırlık memorisi sabit ve tahmin edilebilir. KV memorisi ise değişken ve yüke bağlı. İşte serving'in zorlaştığı yer tam olarak burası. Çünkü dinamik olan şeyi yönetmek zorundasın. Toparlayalım. KV cache, decode'u pratik kılan mekanizma. Geçmiş key ve value'ları saklayarak her adımda sıfırdan hesaplamaktan kurtarıyor. Bunun bedeli memory ve bu memory sekans uzunluğuyla, kullanıcı sayısıyla doğru orantılı büyüyor. Bir GPU'da kaç kullanıcıya hizmet verebileceğini de çoğu zaman ağırlıklar değil, işte bu cache belirliyor. Page attention, prefix caching ve quantization da bu yüzden var. Bir sonraki videoda artık diyagram çizmeyi bırakıp ölçmeye başlıyoruz. Gerçek bir GPU üzerinde prefilin nasıl lineer büyüdüğünü, decode latency'sinin nasıl düz kaldığını ve KV cache'in tam olarak bu videoda kurduğumuz formüle göre token nasıl büyüdüğünü kendi gözlerimizle göreceğiz. Bu konunun yazılı hali bütün matematiği ve örnekleriyle açıklamadaki repoda. Faydalı bulduysan repoya göz atabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.